Hayvan Portal'dan herkese merhabalar. Bugün dünyanın en organize ve en ilginç canlılarından birisi olan karıncalar hakkında 10 büyüleyici bilgiyi paylaşacağım. Hepsi birbirinden ilginç maddeler olan bu bilgilere geçmeden kanalımızı takip etmeyi, şayet videoyu severseniz de beğenmeyi ve paylaşmayı, ayrıca bizi sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın diyorum. Çünkü Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da güncel olarak birçok bilgiyi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Hemen birinci maddeyle başlayalım. 1. Karıncalar vücut ağırlığının 50 katı kadar nesne taşıyabilir. Karıncalar küçük boyutlarını kendi avantajları için kullanırlar. Büyüklüklerine göre kasları daha büyük, hayvanlardan ve hatta insanlardan daha kalındır. Bu oran daha fazla güç üretmelerini ve daha büyük nesneler taşımalarını sağlar. Üstelik daha büyük nesneleri bir grup olarak taşıyabilir. Eğer bir karıncanın kasları sizde olsaydı, bir arabayı başınızın üzerinden atabilirdiniz. 2. Asker karıncaları başlarını yuvalarına sıkıştırmak ve davetsiz misafirleri uzak tutmak için kullanırlar. Bazı karınca türlerinde asker karıncaların yuva girişine uyacak şekilde kafa yapıları vardır. Girişin hemen içinde oturarak yuvaya erişimi engellerler. Kafaları aynı şişedeki mantar gibi çalışır. Bir işçi karınca yuvaya geri döndüğünde yanındaki gardiyanın koloniye ait olduğunu bildirmek için asker karıncaların kafasına dokunur. 3. Bazı karıncalar yiyecek ve barınak karşılığında bitkileri savunurlar. Karınca bitkileri veya gerçek adlarıyla myrmekophyte'lar, karıncaların barınabileceği veya beslenebileceği doğal olarak oluşan oyuklara sahip bitkilerdir. Bu boşluklar oyuk dikenler, gövdeler ve yaprak saplarında olabilir. Karıncalar çukurlarda yaşar, şekerli bitki salgıları veya sap emici böceklerin atılımları ile beslenirler. Bu lüks yaşam için karıncalar bitkileri otlu memelilerden ve böceklerden korur. Hatta bitki üzerinde büyümeye çalışan parazitik bitkileri bile budayabilirler. 4. Dünyadaki tüm karıncaların toplam biyokütlesi, kabaca dünyadaki tüm insanların toplam biyokütlesine eşittir. Bu nasıl olabilir? Karıncalar haliyle çok küçük fakat biz çok daha büyüğüz. Ancak bilim adamları her insan için gezegende en az 1,5 milyon karınca olduğunu tahmin ediyorlar. Antarktika hariç her kıtada 12 binin üzerinde karınca türü olduğu bilinmektedir. Çoğu tropik bölgelerde yaşar. Amazon yağmur ormanlarının tek bir dönümü 3,5 milyon karınca barındırabilir. 5. Şimdiye kadar bulunan en büyük karıncanın yuvası 6.000 mil genişliğinde. 2000 yılında Arjantin'de bulunan devasa koloni milyonlarca yuva ve milyarlarca işçiyle devasa bir süper koloniye dönüşmüştür. 33 karınca şehri ile eşdeğer bu yuva şimdiye kadar görülen en dev yuvaydı. 6. Karıncalar kolonilerde yaşayan sosyal böceklerdir. Karınca yuvaları bir veya daha fazla yumurtlama yapan kraliçelerin yanı sıra yuva yapan ve koruyan, yiyecek arayan ve gençlere özen gösteren büyük miktarda kadın işçi karıncadan oluşur. Erkek karıncaların ise kanatları vardır ve tek işlevi kraliçe ile olmaktır. 7. Dinozorların yanında yaşayan karıncalar. Karıncalar 130 milyon yıl önce Kretase döneminde evrimleşmişlerdir. En eski karınca fosili ve şimdi nesli tükenmiş bir karınca olan Sphycomirma frey'nin fosili Amerika'nın New Jersey eyaletinde bulundu. 8. Karıncalar insanlardan çok önce tarıma başladı. Mantar yetiştiriciliği yapan karıncalar, insanların kendi mahsullerini yetiştirmeye düşündüklerinden yaklaşık 50 milyon yıl önce tarımsal girişimlerine başladılar. İlk kanıtlar, karıncaların Tersiyer döneminde 70 milyon yıl önce çiftçilik yapmaya başladığını gösteriyor. Daha da şaşırtıcı olan bu karıncalar, mahsul verimlerini arttırmak için farklı bahçecilik teknikleri de kullandılar.
küf oluşumunu engellemek için antibiyotik özellikli kimyasal maddeler salgıladılar ve gübre kullanarak döllenme protokollerini tasarladılar. 9. Bazı karıncalar binlerce kilometre boyunca esneyebilen süper koloniler oluşturur. Güney Amerika'nın yerlisi olan Arjantinli karıncalar Antarktika dışında her kıtada yaşamaktadır. Her karınca kolonisi, grubun üyelerinin birbirini tanımasını sağlayan ve koloniyi yabancıların varlığına karşı uyaran kendine has bir kimyasal görünüşe sahiptir. Bilim adamları kısa bir süre önce Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'daki büyük süper kolonilerin hepsinin aynı kimyasal görünüşü paylaştığını, yani esasen karıncaların küresel bir süper kolonisi olduğunu keşfettiler. Görme konusunda kör denilebilecek kadar zayıf olan karıncalar yollarını yaydıkları kimyasal kokular sayesinde bulurlar. Bu yüzden karıncaları genelde tek at üzerinde hareket ederken görürüz. Eğer bir alana yayılmış karıncaların kimyasal veri alışverişini kesecek en ufak bir müdahalede bulunursanız karıncaları kör etmiş olursunuz. Karıncalar kardeşlerinin bıraktığı kokulara erişemedikleri zaman bulundukları yere mahkum olurlar. Çünkü gidecek bir yol, takip edecek bir iz kalmamış olur. Böyle durumlarda karıncalar açlıktan ölebilir, hatta intihar bile edebilir. Bunun bir örneği de ölüm çemberiyle gerçekleşir. Feromon adını verdiğimiz bu kimyasal koku sayesinde hem yuvalarını, hem yiyecek kaynaklarını, hem de tehlikeli bölgelerin nereler olduğunu bulurlar. Daha fazla karınca demek, daha fazla koku demek. Çember halinde dönen bu karıncalar zamanla yorgunluktan teker teker ölmeye başlar. Zaman zaman binlercesini bir araya getiren bu çemberdeki her karınca hemen önündeki karıncayı takip eder ve tüm koloni ölene kadar ölüm hiçbirini bırakmaz. 10. Dünyanın en acı veren ısırığı mermi karıncası. Kendini binden fazla böcek, arı, örümcek ve karınca gibi canlıları ısırtmış böcek bilimcisi Dr. Justin Schmidt'e göre dünyanın en acı verici ısırığının en başında mermi karıncası gözüküyor. Bundan daha vahim olanı ise 12 ila 24 saat arası bu acı hissediliyor. Dr. Schmidt ayrıca bu acıyla alakalı olarak da topuğunuza uzun bir çivi girdiğini ve onunla közün üstünde yürüdüğünüzü hayal edin diyor. Ayrıca Animal Planet'teki Brave the Wild adlı programın sunucusu Cardi Peterson da mermi karıncası sokmasını böyle kaydetmiştir. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh! You're right. Oh my god, it is really bad! Oh my gosh, I think it has a tarantula on top! Oh! You're right, man? Yep! Oh! Did you see that? The stinger was stuck into my forearm, right into the vein. There is the sting insertion point right there. Oh my gosh. Oh. Dude, I think my... Hatta kendisi 24 saat geçtikten sonra bile hala acının devam ettiğini söyleyerek kolunun da taş gibi sert olduğunu böyle göstermiştir. Karıncalar hakkında 10 büyüleyici bilgi serimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha fazla ve daha sık video gelmesi için lütfen videolarımızı beğenip paylaşmayı, ayrıca sosyal medya hesaplarımızda takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.